Ayvalık denince çoğumuzun aklına önce Cunda Adası ya da tarihi Ayvalık merkez geliyor. Ama bence bu coğrafyanın en ilginç dönüşüm hikayelerinden biri Sarımsaklı'nın hemen arkasında saklanan bu köyde yazılmış. Kuzey Ege keşif rotamızın bugünkü durağı Küçükköy'den bildiriyorum. Bugün idari olarak Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı bir mahalledeyiz. Küçükköy geçmişte köy, daha sonra belde statüsündeydi. Büyükşehir düzenlemesinin ardından Ayvalık'a bağlı mahalle haline geldi. Sarımsaklı kıyısının hemen gerisinde bulunmasına rağmen buraya geldiğinizde deniz turizminin hareketliliğinden çıkıp taş sokakları, avlulu evleri ve daha sakin bir köy atmosferi deneyimliyorsunuz. Bugün Küçükköy sanat galerileri, tasarım atölyeleri, küçük kafeleri ve tarihi taş evleriyle tanınıyor. Hatta son yıllarda burası için sık sık Ayvalık'ın Alaçatısı gibi ifadeler de kullanılıyor. Ben bu benzetmeye çok katılmıyorum. Nedenini videonun sonunda daha iyi anlayacaksınız siz de. Küçükköy'ün başka bir yere benzemeye ihtiyacı yok. Buraya karakterini veren şey yalnızca güzel sokakları değil, fetihlerden göçlere, milli mücadeleden mübadeleye ve çağdaş sanata uzanan çok katmanlı hikayesi var. Bu hikaye bizi yaklaşık 560 yıl öncesine götürüyor. 1462 yılında Fatih Sultan Mehmet, Ceneviz kökenli hanedanlığın yönetimindeki Midilli Adası'nı Osmanlı topraklarına kattı. Midilli'nin fethi yalnızca bir ada fethi değildi. İstanbul'un fethinden 9 yıl sonra gerçekleşen bu sefer Osmanlı'nın Ege Denizi'ndeki hakimiyetini güçlendirme ve Anadolu kıyılarının güvenliğini sağlama politikasının önemli adımlarından biriydi. O dönemde Ege'de korsanlık faaliyetleri ve deniz yollarının güvenliği önemli bir sorun oluşturuyordu. Midilli'nin alınmasının ardından adanın savunması için Osmanlı askerleri yerleştirildi ve bölgenin askeri kontrolü güçlendirildi. Küçükköy'ün diğer adı olan Yeni Çarahori de bu dönemle ilişkilendiriliyor. Yeni Çaro sözcüğünün Yeniçeri'yi, Yunanca'daki Horio sözcüğünün ise köyü ifade ettiği, dolayısıyla Yeni Çarahori'nin Yeniçeri köyü anlamına geldiği kabul ediliyor. Yeni Çarahori adı yeni icat edilmiş bir turizm ismi değil, yerleşimin geçmişte kullanılan tarihi adlarından biri. Fakat bu isim uzun süre günlük kullanımda geri planda kalmış. Küçükköy'ün sanat ve kültür odağında yeniden tanıtılmaya başladığı 2010'lu yıllarda tarihi ismi de yeniden görünür hale getirilmiş. Yani burada yapılan şey yeni bir isim bulmaktan çok unutulmuş bir tarihi adı günümüzün kültür turizmi içinde yeniden markalaştırmak olmuş. Küçükköy, Osmanlı döneminin ilerleyen yüzyıllarında ağırlıklı olarak Rum Ortodoks nüfusunun yaşadığı bir yerleşime dönüştü. 1913'e kadar burada Rum nüfusunun yoğun olduğu anlatılıyor. Ancak Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı ve ardından gelen işgal yılları yalnızca Küçükköy'ün değil, bütün Ayvalık coğrafyasının toplumsal yapısını değiştirdi. Bu sokaklara bugün yalnızca güzel taş evler olarak bakmak bana biraz eksik geliyor. Çünkü her kapının ardında bir zamanlar burada yaşayan ailelerin ve yer değiştirmek zorunda kalan insanların izleri var. Köyün geçmişini daha yakından tanımak isterseniz mutlaka Küçükköy Kent Müzesi'ne de uğrayın. Burası sadece eski eşyaların sergilendiği bir müze değil, köyün hafızasını koruyan bir yer. Rum döneminden mübadeleye, Balkanlardan gelen ailelerin burada kurduğu yeni hayata kadar pek çok hikayeye tanıklık ediyorsunuz. İlk bakışta sıradan görünen eşyaların her birinin ardında bir ailenin hikayesi var. Tarih kitaplarında savaşları, antlaşmaları ve tarihler okuyoruz. Ama böyle bir müzede dolaşırken göçün ne anlama geldiğini, insanların eski hayatlarından yanlarına neler alabildiğini çok daha iyi hissediyorsunuz.
Köyün merkezinde dolaşırken bu kültürel değişimi en açık şekilde görebileceğiniz yapı Küçükköy Merkez Camii. Burası ilk olarak Rum Ortodoks cemaatine ait bir kilise olarak inşa edilmiş. Araştırmalara göre yapı yaklaşık 1840-1850 yıllarına tarihleniyor ve tarihi Küçükköy dokusunun en önemli anıtsal yapılarından biri olarak kabul ediliyor. Mübadeleden sonra yıkılmamış, camiye dönüştürülerek kullanılmaya devam etmiş. Dikkatli baktığınızda yapının kilise dönemine ait mimari oranlarını ve bazı özgün detaylarını hala görebiliyorsunuz. Bence burası Küçükköy'ün hikayesini tek başına özetleyen yapılardan biri. Bir ibadet yapısı değişen nüfusla birlikte yeni bir işlevle buluşuyor ama tamamen ortadan kaldırılmıyor. Böylece geçmişin mimarisiyle bugünün hayatı aynı yapının içinde buluşuyor. Küçükköy'deki dönüşüm sadece sanat galerileri ve kafelerle sınırlı değil elbette. Buranın dikkat çeken bir başka yönü de akıllı köy vizyonu. Bu ne anlama geliyor derseniz, tarihi dokuyu korurken teknoloji, eğitim, kültür ve sürdürülebilirliği de köy yaşamının bir parçası haline getirmeyi amaçlayan bir yaklaşım. Bu vizyonun en güzel örneklerinden biri Sabancı Üniversitesi'nin Küçükköy Yaratıcı Teknolojiler Atölyesi. Burada çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan katılımcı teknoloji, tasarım, dijital üretim, yabancı dil ve yaratıcı alanlarda eğitim alabiliyor. Bence bu Küçükköy'ün en ilham verici taraflarından biri. Peki Küçükköy bütün bu tarihi yolculuğun ardından nasıl bugünkü sanat köyüne dönüştü? Aslında bunun cevabı çok eski taş evlerde saklı. Yıllar içinde genç nüfusun bir kısmı büyük şehirlere göç etti. Birçok ev boş kaldı, bazıları ise uzun süre kullanılmadı. Sonra 2010'lu yıllarda işler değişmeye başladı. Sanatçılar, tasarımcılar ve yaratıcı girişimciler bu taş evleri yeniden keşfetti. Restore edilen yapılar sanat galerilerine, atölyelere ve tasarım dükkanlarına dönüştü. Hatta bugün burada dünyanın sayılı ksilografi yani ahşap baskı müzelerinden biri bulunuyor. Yüzyıllar öncesine uzanan bu baskı sanatını yaşatan müze, Küçükköy'ün sanat kimliğinin en güçlü örneklerinden biri. Yani Küçükköy geçmişini yıkarak değil, onu koruyup yeniden yorumlayarak değişti. Bugün Türkiye'de sanat köyü anlayışının öncü örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Tarihi dokusunu korurken sanatı, tasarımı ve kültürel üretimi günlük hayatın bir parçası haline getirmeyi başarmış. Bence bu dönüşümün en güzel tarafı tam olarak bu. Bu taş evler bugün sadece fotoğraf çekilen ya da kahve içilen yerler değil, içlerinde üretim yapılıyor, sergiler açılıyor, insanlar bir araya geliyor. Yani geçmiş burada hala yaşamaya ve yeni hikayeler üretmeye devam ediyor. Göçlerle birlikte buraya gelen Boşnak ve Balkan toplulukları yemek kültürlerini de beraberlerinde getirmiş. Bu nedenle Küçükköy'de köfte, kaymak, kuru et, mantı, börek önemli bir yer tutuyor. Bizim ilk gastronomi durağımız Küçükköy Tarihi Balkan Köftecisi. Balkan mutfağının en sevilen başlangıçlarından biri olan şopska salatasıyla başlıyoruz. Ardından küçük, uzun biçimli ve ızgarada pişirilen cevapi köfteyi deniyoruz. Bir de kaşkaval peyniri, kuru et, özel baharatlar ve kaymakla hazırlanan pleskavitsa söyledik. Yanında da ev yapımı naneli ayran var. Şimdi afiyetle yiyelim, sonra rotamıza devam edeceğiz. Bebeğim çık oradan. Aşkım seni aç bırakmıyorlardır burada. Hadi gidip gelemiyorum.
Kapanışı Bosna kahvecisinde yapıyoruz. Boşnak kahvesi kumda ağır ağır pişiriliyor ve el işi bakır servis takımlarıyla sunuluyor. Hazırlanışından masaya gelişine kadar başlı başına görsel bir şölen. Ayvalık'a geldiğinizde buranın sokaklarında yürüyün, taş evlerine dikkatli bakın, kent müzesini gezin, sanat atölyelerine uğrayın ve mutfağından bir şeyler tadın. Çünkü burada gezerken yalnızca bir köy değil, yüzyıllardır değişerek yaşamaya devam eden bir kültürü keşfediyorsunuz. Küçük köy için son yıllarda Ayvalık'ın Alaçatısı deniyor ama ben bu benzetmeye katılmıyorum demiştim. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere.